Bu videomuzun konusu yüksek tansiyon, diğer adıyla hipertansiyon. Tıbbi olarak bedenimizdeki dolaşım sistemimize kanı pompalayan bir motor olarak değerlendirilmekte kalbimiz. Evet, kalbe dolan kanı atardamar yoluyla dolaşım sistemimize pompalar, bekler, sonra kalbe dolan kanı yeniden atardamar yoluyla dolaşım sistemimize pompalar. Ve bu işleri kasılarak, gevşeyerek günde kalp atışı adını verdiğimiz durumla bir gün içerisinde yaklaşık 9000 litre kanı dolaşım sistemimize pompalayan güçlü bir organımız. Evet, diğer haliyle sevgi kaynağı olarak da isimlendirilen, yaşamımızı sürdürmemizin ana kaynağı gibi görülen, değerlendirilen organımız. Ve dolan kanı dolaşım sistemimize pompalarken atardamar duvarlarında oluşan kan basıncına tansiyon adı verilir. Ve kalbimize dolan bu kan dolaşım sistemine pompalandığı andaki atardamarlar duvarında oluşan kan basıncına büyük tansiyon, beklediği sırada oluşan kan basıncına da küçük tansiyon adı verilmekte. Tıbbi olarak bu şekilde değerlendirilmekte. Ve tansiyonun sebebi, yüksek tansiyonun sebebi tıbbi olarak yaşa bağlı, cinsiyete bağlı, genetiğe bağlı olarak adlandırılmakta veya fiziki olarak aşırı kiloya veya sahip olduğumuz farklı sağlık sorunlarının sebep olduğuyla ilgili öngörüler, tespitler üzerinden kişiler şifalandırılmaya, iyileştirilmeye çalışılıyor. Ve hareketsiz yaşamın da yüksek tansiyona sebep olacağı öngörülerek hareketlilik halinde olunması, yürüyüşler yapılarak bu sorunun üstesinden gelinmesine çalışılıyor. Ayrıca ilaçlarla takviye yapılarak gerek tansiyonun dengelenmesi gerekse kan basıncının düşürülerek yüksek tansiyona sebep olmaması sağlanmakta. Tıbbi olarak bu şekilde değerlendirilmekte. Öncelikle az sonra size kuantum düşünce tekniği üzerinden oluşum sebebi ve çözümünü vermeden önce şunu söylemek isterim. Lütfen tıbbi olarak değerlendirilen, tespit edilen ve önerilen her neyse bunları uygulamaya devam etmenizdir öncelikle. Sonrasında kuantum düşünce tekniğine göre daha önceki sorunları da aktardığımız gibi yüksek tansiyonun oluşma sebebi de herhangi bir fizyolojik durum değildir. Tamamen zihinsel ve geçmişte yaşanmış bir travmatik durumdan kaynaklanmaktadır. Evet, bilinçaltı düzeyde geçmişte yaşadığınız, çok sevdiğiniz birisi tarafından maruz kaldığınız bir durumda kendinizi güçsüz hissettiğiniz ve bu duruma sebep olduğu için o sevdiğiniz insana duyduğunuz öfke ve kızgınlık hali. Ayrıca sevdiğiniz o kişiye öfke duymaya başladıktan sonra yaşamınızda neşeden kopmaya başlıyorsunuz. Neşeli hallerden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Evet, neşeli olmak da çok önemli. Zaman içerisinde derine atılan bu öfke bilinçaltı tarafından unutulmakta ve yaşamın tamamında kendini güçlü kılmak ve bu derine attığı öfkeye tutunarak kendini güçlü kılmaya çalışmak şeklinde açığa çıkmaktadır. Bununla birlikte geçmişte ve derinlerde kalan, unutulan bu öfkeye benzer öfke durumları ya da güce maruz kalmakla ilgili öfkelenip içe attığınız duygular oluştukça yüksek tansiyon sorunu tetiklenmekte ve açığa çıkmakta. Evet, yüksek tansiyon, kuantum düşünce tekniği penceresinden baktığımız zaman içe atılan derinlerdeki öfke, kızgınlık hali. Sevdiğimize karşı her nasıl bir travma, her nasıl bir olay yaşadıysak zaman içerisinde unutuyoruz ve bu yaşamımızın stratejik bir yaklaşımı haline geliyor. Gücümüzü korumamız adına öfkeli olma halleri. Ancak bu öfkeyi sevdiğimiz insana karşı ifade edemediğimiz için içimize attığımızdan günlük yaşam içerisinde de her nerede yaşanıyorsa bu öfke hali, evinizde, iş yerinizde, arkadaş ortamında her neye duruma karşı yaşanıyorsa ifade edilmemekte ve içe atılmakta. Doğal olarak içe atılan bu öfke kısa süre içerisinde yüksek tansiyona sebep olmakta, kalp atışını hızlandırmakta, kan basıncını yükseltmekte ve karşımıza yüksek tansiyon sorunu şeklinde çıkmakta. Peki bu durumdan nasıl kurtulacağız? Öncelikle
olay, durum ve kişilere karşı öfke oluşturduğunuzu fark etmeniz çok önemli. Evet, bu farkındalığa varmanız çok önemli. Durumlara karşı öfke yarattığınızı fark etmeye başladıktan sonra her nasıl bir durum, olay, kişi ise karşınızdaki soruna sebep olan, eğer öfkenizi de ifade edemiyorsanız lütfen kimsenin olmadığı bir ortamda o kişiye öfkenizi ifade edeceğiniz, aktaracağınız şekilde sesli olarak lütfen tiyatral bir durumda bu durumu gerçekleştirin. Karşınızda o kişi varmışçasına o kişiye duygularınızı ifade edin. Bu birinci durum. İkinci durum ise neşeyi yeniden yaşamınıza katacak bir takım aktivitelerde bulunmanız çok önemli. Evet, çeşitli neşeli, eğlenceli olabilecek arkadaş grupları içerisinde yer almak, neşeli filmler izlemek, özetle yaşamınızda keyif aldığınız, neşeli olabileceğiniz durumlarla iç içe yaşamayı seçmek. Bu konuda eğer zihinsel olarak rahatlık elde edebilecekseniz yürüyüşlerde gerçekten rahatlatan, zihinsel olarak sakinleştiren bir fiziki aktivitedir. Lütfen bunları yaşamınıza çekin. Güçlü olduğunuzu bilin. Kimseye gücünüzü ispat etmek zorunda olmadığınızı bilin. Yaşamı kendi sorumluluğunuzda ve iradenizde yaşıyor olduğunuzun farkında olarak yaşamı kendinize keyifli, huzurlu olacak şekilde olay, durum, kişilerden seçmeyi tercih edin. Bununla birlikte şimdi sizlere vereceğim olumlamaları da lütfen yaşamınıza dahil edin. Göreceksiniz ki hem bilinç hem de bilinçaltı düzeyde yaşamınızda yüksek tansiyondan kurtulmanızı sağlayacak ve yaşamı yeniden yaşanabilir hale, neşeli, huzurlu hale getirebilecek bir duruma dönüşmeye başladığını fark edeceksiniz. Bu değişim, dönüşüm için olumlamalar çok önemli. Evet, olumlamalar. 1. Sevgili bilinçaltı, yüksek tansiyonuma neden olan pozitif fayda elde ettiğim ve tutunduğum tüm duyguları bırakıyorum ve öfke duygusundan arınıyorum. 2. Geçmişimde öfkelenmeme neden olan sevdiğim kişiyi affediyorum ve ona olan derinlerdeki öfkemden vazgeçiyorum. 3. Bana yapılan ve yapılanlara sebep olan tüm olay, durum ve kişileri affediyorum ve onlara karşı oluşturduğum öfkemden arınıyorum. 4. Geçmişimi sevgiyle olduğu gibi kabul ediyorum ve geride bırakıyorum. 5. Hayatın neşeli ve huzurlu tarafını seçiyor, kabul ediyor ve yaşıyorum. Evet, lütfen bu olumlamaları sabah ve akşam en az 10'ar defa olmak kaydıyla 21 gün süresince tekrarlayınız. Göreceksiniz ki yüksek tansiyon sorunundan, öfkenizden ve yaşamınızda öfke oluşturduğunuz tüm olay, durumların değiştiğini fark edeceksiniz. Sevgi ve aşkla. Hoşça kalın.